altının ons grafiğini inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda birçok altının dönüş yerlerini vermiştik. Giriş noktalarımızı ve çıkış noktalarımızı belirlemiştik. Bugün devam videosu olaraktan bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Şimdi ZM tekniğiyle inceleyeceğimiz altında isterseniz ilk önce döngüsel zamanlarla başlayalım. Döngüsel zamanlarda neredeyiz? Hemen döngüsel zamanlarımızı açalım. Birinci döngüsel, tekrar eden birinci döngüsel zamanda altının grafiğinin başlangıç noktası bayağı geçmişe dayanıyor. Yani tarihe geri dönük bakıldığında en uzun grafiği olan altın şu an görmüş olduğum kadarıyla. Birinci döngüsel zamanın, tekrar eden birinci döngüsel zamanın birinci kısmı, yani birinci döngüsü ve ikinci döngüsü bitmiş durumda. Şu an ikinci döngüden kurtulduk. Üçüncü döngünün içerisindeyiz. Peki bunun bir üst yükselen döngüsüne baktığımızda hemen onları da açalım. Bunları bir kapatalım ilk önce. ZM tekniğinde yükselendeki ikinci döngüsel zaman, tekrar eden ikinci döngüsel zamana baktığımızda ikinci döngüsel zamanın birinci tekrarı bitmiş. Şu an ikinci tekrarının ortalarına doğru gelmekteyiz. Bir de üçüncü döngüsel zamanımız var. Bu üçüncü döngüsel zaman tabii şu an hazır aslında ama tabii yörünge olarak hazır. O bizi fazla bağlamadığı için onlara girmeyelim. Daha fazla karmaşa ekranda yaratmasın. İkinci döngüsel zamanın şu an biz ortalarına geliyoruz. Yani ikinci tekrarının ortalarına doğru geliyoruz. Bunun aslında bizi ilgilendiren kısmı ikinci döngüsel zamanın birinci döngüsel zamanda ki bizim yörüngelerimiz zaten şu an birinci ve birinci döngüsel zamanın üçüncü kısmına girdik. Onun için birinci döngüsel zamanın yörüngeleri artık bizi bağlamıyor. Çünkü zamanda fiyat yenik düştüğü için o yörüngelere artık ikinci döngüsel zamanın yörüngelerine bakacağız. İkinci döngüsel zamanın yörüngelerine şuradan hemen açalım. Bakalım neredeyiz? Şimdi ikinci döngüsel zamandaki yörüngelerimiz bunlar. Aslında ikinci döngüsel zaman da birinci tekrarı bittiği için yörüngelerin yükselen yörünge artık terk edilmiş durumda. Şurada gördüğünüz gibi yükselen en alt periyot yörüngesi burada terk edilmiş. Artık ikinci periyottayız. Yani en üst periyodun bir altı. Burada da artık zamana karşı bunu da artık yenik düşmesi gerekeceği için şu kısımlarda o yörüngeyi de terk edip taban yapması beklenir. Bu tabandan sonra tabii ki bu yörüngenin de terkiyle ikinci döngüsel zamanın sonlanmasıyla artık üçüncü döngüsel zamanın yörüngelerine bakmak gerekecek. Onlara da bakacağız. Önemli olan kısım şurası şimdi bizim ikinci döngüsel zamanda bizim en üst periyodumuz şu görmüş olduğumuz en üst periyodumuz burası ve en üst periyodumuzun tavanı artık. Bu tavan bizim şu an uğraştığımız nokta. Kırılması gereken zaman şu zamandı. Yalnız tabii ki fiyatın yenik düşmesi, yani zamana karşı yenik düşmesinden dolayı o bölgelere ulaşamadık. Zaten zamanda geriye döndüğümüzde şu noktalarda hemen şuradan şurayı açalım. Evet, şu noktalarda zaten tavan yapılmış durumda yörüngede. Onun için artık yörüngede hem yükselerek hem tabana ulaşma gayretleri olacak. Bu tabana ulaşma gayretleri bu safhalarda bayağı önümüzdeki yıllarda hani 70'ler, 80'ler veya 90'lar gibi gözükecek. Yani projeksiyon olarak baktığımızda bir 30-40 yıllık projeksiyon var önümüzde. Bu yörüngenin de terkiyle zaten 3. zaman döngüsündeki ilk periyodun, ana periyodun bize destek ve dirençleri önümüze çıkacak. Şimdi
bizi bağlayan kısma geçelim. Hemen bu bizim tavanımız. Bizi bağlayan kısım bu. Mücadeleyi burada vereceğiz. Tavanda. Bu tavanın terkiyle artık geri dönüş işlemi başlanacak. Üstüne sarkılıp altına düşmeler falan gözlemlenecek burada seneler içerisinde. Burada bu tabanı baz alaraktan, tavanı baz alaraktan burada bir kanal yapısı oluşturabiliriz. Hani orta noktasını bu kanalın üst bandını alarak burada bir kanal yapısı oluşturup fiyatın buralarda, bu bölgelerde yukarı aşağılar yapması gözlemlenebilir. En son zaten zamansallığı şuralarda bozması gerekecek. Şurada bir tepki gelebilir. Ondan sonra artık bu yörüngeyi de terk için, tabana ulaşmak için yatayda aşağı doğru tabii ki zamana karşı, yani şu zamana karşı, şu yörüngenin zamanına karşı yatayda gidişler gözlemlenebilir. Yani şu noktalarda artık terk edileceği için bu şu 49. katlar bizim direncimiz olacak. 49. katlardan aşağı dönüş gözlemlenebilir. Tabii nereye kadar döneceğimizi de uzun vadede dönülecektir tabii ki bu. Yani buradaki düzeltmenin boyutu çok uzun yıllar alacak. Mesela burada 2030 2026'da, yani bu sene başlayan bir düzeltme. Bu düzeltmenin sürüldüğü noktalar aşağı yukarı 2080'ler 90'lar ve 3000. yıllarda da artık aşağı doğru inilir. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Biz günümüze bir bakalım. Günümüzde bu üst banda, yani bu ikinci döngüsel zamanın yörüngesinin üst taban bandına burada bir kanal yapısı oluşturabiliriz şu şekilde. Bu kanal yapısıyla birlikte buradan gelen ortalamaların, yani ikinci döngüsel zamanın ikinci periyot ortalamalarının tepkileriyle karşılaşacağız. Onlarla birlikte yükselişler gözlemlenebilir şu noktalarda. Ondan sonra tabii ki kanal dibine doğru burada hareketlerimiz devam edecektir. Şu nokta önemli artık. Burada kanal yapısını oluşturduktan sonra isterseniz bir yakından göz atalım. Hemen şurada biz mum grafimize geçelim tekrar. Önemli olan kısım buradaki bizim görmüş olduğunuz gibi ikinci döngüsel zamanın en üst periyot üst bandı. Şimdi üçüncü döngüsel zamanı da açalım. Üçüncü döngüsel zamanın nerede olduğunu, yani yörünge olarak nerede olduğunu bir görelim fiyatın. Evet, bu da üçüncü döngüsel zamanımızın 0.5'i arkadaşlar, yani en üst periyotta 0.5'teyiz. Çarptığımız nokta ana periyotta burası. Ana büyük direnç burası. Bizim aşağıdan gelen ortalamalarımızı bu periyodun üzerine çıkarmak isteyeceğiz. Şöyle bir uzaktan bakalım periyoda. Şöyle hemen şunları kapatalım. Evet, bu bizim üçüncü döngüsel zamanımızın ana periyodu. Artık ara periyotlar olarak ikinci döngüsel zamanın ana periyotlarını kullanıyoruz. Yörüngelerini kullanıyoruz. Burada çarptığımız bölge 0.5. Burada bir sekme işlemi yapacaktır fiyat. Ondan sonra eğer başarısız olursa zaman geldiğinde burayı aşağı doğru terk edecektir. Buradaki direnç artık aşağıdan gelen ana periyodun tabanı olacaktır. Yani destek olarak o taban kırıldığında fiyatın aşağı yönlü artık 3. döngüsel zamanın ikinci periyodunu çizmemiz gerekecek. O periyodun desteğine kadar düşecektir. Tabii burada hemen bu dirençlerin, yani şunu da açalım, ikinci zaman döngüsündeki ana periyodumuzu açalım şuradan. Evet, üst kanal bandımız burası. Bu üst kanal bandını bunun üzerine çıkarmak istiyor fiyat, ama başarısız olacağı, yani zaten fiyatın uzun zaman diliminde zamana yenik düştüğünü daha önce de söylemiştik. Yani başlangıçtan beri bütün periyot yörüngelerimiz zamana karşı yenilmek için kurgulanmıştır. Zamanda fiyat her zaman zamana yenik düşer, yenilir. Bunun için şurada oluşturmuş olduğumuz bu yapıyı bir de
fiyatın ortalama hareketleriyle irdeleyelim, inceleyelim şöyle hafif yakınlaşalım. Evet, bu aylık grafiğimiz. Aylık grafikte bizim tavanlarımız var. Onları bir açalım. Periyotlarımız ve tavanlarımız var. Evet, tavanlarımızı açtığımızda şöyle hemen tavanlara bakalım. Evet, görmüş olduğunuz bizim burada bir yıllık periyot tavanımız var. Bu bir yıllık periyot tavanımız. Burada görmüş olduğunuz artık günlükler ve haftalıklar bozulmuş durumda. Tabii amaç gaye bunu yukarı kaldırmak. Yani bu ortalamayı yükseltmek. Burada bir tepki oluşacak. Artık üst banda kadar tekrar çıkıp fiyatın tekrar bu ortalama için geri dönmesi beklenir şu kısımlarda. Yani aynı bölgeye bir dip daha yapabiliriz. Veya burada yüksek bir zamana bağlı, eğer kısa zamanda yükseliş beklenirse tabii aynı bölge, yani zamana yayarsa bu zaman içerisinde fiyatın bu bölgeye değil de biraz üstüne gelmesi beklenir. Ortalamaları şöyle açalım, yapacağı hareketleri görelim. Tabii bu ortalamanın da zamanda projeksiyonunu oluşturduk. Burada artık altına girmesi gerekir. Yani burada o zaman bizim fiyatın şu noktada dönmesi, tepki alması ve ondan sonra taban yapması olasıdır. Yani yükselişten sonra taban yapıp altına girip bir yıllık tavanın altına girip bir yıllık tavan içinde alt periyotları, yani haftalıklar, günlükler, bütün tavanlar altından döndürülüp sert bir yükseliş burada olacaktır. Amaç zaten bu bölgenin üzerine çıkabilmek. Burada bir dönüş aranabilir. Ondan sonra tekrar fiyat yukarı kanal tepesini zorlayıp tekrar oradan aşağı doğru düzeltmeleriyle bir yıllık tavanın altında bulunan 3 yıllık ve 5 yıllık tavanlar için, yani 3 yıllık burada, 5 yıllık burada yakalandığını düşünürsek, birleştirildiğini düşünürsek artık bir tepki alıp 8 yıllık tavan için burada bir aşağı iniş ve 8 yıllıktan bir tepki beklenebilir. Yani projeksiyon oluştururken ana periyoda projeksiyon oluşturuyoruz. Bu ara periyotlar, alt periyotlar, yani günlükte yapmış olduğu hareketler artık işlem yapanın gücüne bağlı. Bu noktada eğer ki daha yüksek hacimli işlemler yapılan yön kabul görecekse az hacimliler yenilecektir. Yani burada balinalara günlükte tabii ki kaptırabiliriz. Daha yüksek hacimli potansiyeli olan işlemler her zaman için kazanılacaktır. Önemli olan burada ana periyoda bakmak. Ana periyot burada bir tepki alacaktır. Biz bu tepkiye katılmak isteriz. Ortalarında katıldığımızda tabii ne olur? Aşağı yukarı dalgalanmalarda yenik düşebiliriz balinalara. Onun için tabanından girmek her zaman iyidir. Tabii buradaki tepki nereye kadar sürer? Burada zaten dönüşümüz ana periyot 3. döngüsel zamanda 0.5'ten dönülmüş. Burası bizim 2. döngüsel zamanın en üst periyodunun kanal tepesi. Burayı tekrar test edebilir veya edemeyebilir. Benim buradaki görüşüm 46. katta bir dönüş aranabilir. Bu 46. kattan dönüş onu tabana kadar itecektir. Çünkü 0.5 dönüşümüz burada bitmeyecektir. Yani 0.5'in dönüşü zaten dip yaptıracağı için buradaki tepki burada bitip 0.5 dönüşünün devamı kanal dibine kadar gelecektir. Projeksiyonumuz o yönde. Burada günlüğe dönelim isterseniz veya haftalığa bir bakalım. Haftalıkta fiyat hareketimiz nasıl olmalı? Evet, burada zaten biz 618'den yani merdiven stratejisi, yani Z metninde uygulamış olduğumuz stratejimizde alttan gelen bir ortalamanın, yani 618'den tepki alınması beklenir. Fiyat zaten bu bölgeye çok yakın şu an. Burada Fibonacci'ye baktığımızda 45 ve 46. pardon kaçıncı kattayız? 45. kat
Evet, 44, 45, 46. kat. 46. katla şurada hemen şöyle bir düzeltme yapalım. Açımızda ufak bir hata var sanki. Evet, bu alt periyot Fibonacci açısı. Şurada ana periyodu açalım. Evet, 45 ve 46. katlarımızın arasındaki Fibonacci'ye baktığımızda burada 236 gözüküyor. Gördüğünüz gibi 382'den destek alınmış burada. 236'ya kadar sarkılıp yukarı gitmek isteyecek fiyat. Burada 3887 dolar gözüküyor. 3880, 80'lere kadar sarkma işlemi beklenebilir. Tabi burada önemli olan kriter fiyatın bu bölgeden yükselmek istemesi. Yani şurada artık şu hareketlerden sonra zaten 382 geçilememiş gördüğünüz gibi. Buradan bir aşağıya sarkma yapılacaktır 236'ya. Burada dönüş yerimiz bizim gördüğünz gibi birden dönülmüş. Tepki alınmış. Tekrar 764'ü biz 236'ya kadar takip edebiliriz. Fibonacci'miz ana periyotta 45 ve 46. katları baz aldık. Buradan ufak bir ayar yapalım. Yani çok ufak bir sapma bile farklı sonuçlar doğurabiliyor. 46. kat. Evet, burası. Tamamdır. Kilitleyelim bunu şimdilik. Aşağı yukarı tamamdır yani. O kadar fazla aşağılara inmeyelim. 45 ve 46. katlar arasındayız şu an. Evet. Burada görmüş olduğunuz desteğimiz zaten 236 gözüküyor. Evet, ana periyotta. Şurası bizim dönüş yerimiz. Aslında buranın dönüş yeri olduğu için, yani kırılan olduğu için 382'sine kadar da gelebilir. Yani yapacağımız işlem şuradan bir Fibonacci daha çekip 682'yi, pardon 618'i baz alabiliriz. Buranın 382'si bizi kurtarmak zorunda. Evet, buraya denk geliyor zaten. Tamamdır. 382'ye kadar burada ana periyodun bir altında düşüş aranacaktır. Orası da 236'ya denk geliyor zaten. Yani 3385'ler. Günlüğe dönelim. Günlükte bir bakalım. Şurayı bir düzeltelim ufaktan. Evet. Tamamdır. Onu da kilitleyelim. Şimdi günlüğe bir gidelim. Günlükteki duruma bir bakalım. Tabii karmaşa üstüne karmaşa olacaktır grafikte. Bunları artık, evet, dönüş yerimiz aslında burası. Evet, gördüğünüz gibi zaten yükselen kanalımız ve düşen kanalımızın tabanı burada birleşiyor. Fiyat buraya bir tepki verecek. Zaten vermiş. Gördüğünüz gibi. Buradan artık şu noktadan dönüşü bekleyebiliriz. Yani 3385'ler 3385 burası kaç? 3380'ler. Evet, bu noktada dönüş aranabilir. Buradan sonra artık fiyatın yukarı gitme olasılığı yüksek. Zaten bölgeyi görüyorsunuz. İkinci periyotta 618 geçilemiyor. Birinci periyotta 382 geçilemiyor. Burayı taban oluşturup buradan bir yükseliş aranmalıdır. Şöyle bir de ortalamalar şeklinden bakalım. Evet, zaten tavanlarımıza baktığımızda bunlar bizim tavanlarımız. Amaç gaye bu tavanı yükseltmek. Şu düşüşten sonra bu tavanı yükseltebilmek için burada bir tepki oluşturacak. Bu tepki diğer günlükteki 1 günlük, 3 günlük, 5 günlük ve 8 günlük ortalamaların, yani 10 günlük ortalamaların tavanlarının üzerine çıkmak isteyecek burada. Fiyat bir günlüğü, yani şu tavanımızı bunların üzerinden alıp tekrar aşağı dönüş işlemlerine
başlayabilir. Zaten bu noktadan sonra yani bir günlük tavanımızı bizim buradan alıp üstünden dolaştırmak istediğinde zaten yapmış olduğumuz projeksiyona birebir uyması gerekecek. Yani bunu alıp buradan şu şekilde aşağı doğru indirmesi gerekecek. Yani bir günlük tavanımız burada 3 günlük, 5 günlük ve 8-10 günlük tavanlarla birlikte tekrar aylık tavanla buluşmak isteyecek. Hangi noktada buluşmak isteyecek? Artık bu noktalarda aşağı doğru bir sarkış gözlemlenebilir. Yani şöyle bakarsak uzaktan, evet, oluşturduğumuz projeksiyon bizi bu şekilde yönlendirecektir. Buradan artık bir yıllık tavanla birlikte yukarıya ara periyotları, yani bir gün, bir yıllık tavanın altında bulunan 10 günlük diğer alt periyotları tavanlarını tekrar kuvvetlice yükselmek isteyecek fiyat. Burada artık şurada bir sanırım 46. katı geçtiğimizde şurada bir 0.5 dönüşü aranabilir. Yani 46 ve 47. katlar arasında 0.5'ten bir dönüş gözlemlenebilir. 0.5 bizi dip yaptırır. Oradan da yükseliş devam edebilir. Öngördüğümüz projeksiyon bu yönde. Tabii biz aylığa döndüğümüzde aylıkta bizim daha da belirgin, şunu kapatalım. Evet. Daha da belirgin ana periyoda uzun zaman diliminde aylık grafik olarak projeksiyonumuzu oluşturabiliriz. Amacımız bu kanal içerisinde artık fiyat hareket edecek. En fazla çıkacağı noktalar 9.000'ler, 10.000'ler. Tabii bunu zamana yaydığımızda 49. katta tabii ki dönüş arayacağız. Kesin dönüş olacak sanırım. Oraya tekrar bir tepki, ikinci hamleden sonra artık düşüş işlemleri başlayabilir. Dönüş işlemleri başlayabilir bu periyotta da. Yani bu ortalamayı da kaybedeceğiz zamana bağlı olarak. Burada da ana periyotta 0.5'imizin üzerinde gitgeller yapıp aşağı dönüş gözlemlenecektir yıllıkta. Burada bir de bizim Fibonacci zamana bağlı dirençlerimiz var. Buradan zaten birinci döngüsel zamanın ikinci tekrarında burada bitirmek üzereyiz. Aslında ikinci döngüsel zamanın da Fibonacci'leri var ama bizi bağlayan kısım burası. Buradan kurtulduğumuzda zaten yükseliş evresine başlayacağız. Yani zamana karşı şu noktalarda bizim bu döngüsel zamanı bitirişimiz olacak. O döngüsel zamanın direnci, yani Fibonacci direnci, zaman direnci burada önümüze çıkacak ve orayı da kırdıktan sonra fiyat yükseliş yönlü devam edecektir. Şöyle bir uzaktan bakalım isterseniz. Yani bu birinci döngüsel zamanın ikinci tekrarının dirençleri. Buradan artık fiyatın yukarı doğru gitmesi beklenebilir. Yani birinci ve ikinci tekrar. Şurada birinci, bu da ikinci olarak gözümüzün önünde. Bu neymiş? Bu ikinci döngüsel zamanın dirençleriymiş. Evet, ikinci döngüsel zamanın dirençlerinden burada kurtuluyoruz. Neyse, fazla karıştırmayalım. Evet, altında oluşturmuş olduğumuz projeksiyon bu. Bizim burada bir yıllık tavanı yakalayıp yukarıya bir tepki, daha sonra 3 yıllık tavan için dönüş, 3 yıllık tavan burada yakalanıp 3 yıllık tavanla yükseliş, ondan sonra 5 yıllık tavan için geri dönüş, 5 yıllıkta tepki ve 8 yıllığı alıp burada 8 ile birlikte birleştirip burada 13 yıllık tavan için burada bir yükseliş evresi başlatılabilir. Onun için 13 yıllık tavan içinde geri dönüş ve 13 yıllık kırıldığında artık yıllıkta aşağı yönlü düzeltmemiz bu noktalarda başlayacaktır. Şimdi şöyle bir de şöyle uzaktan ortalamalarımıza baktık. Saatliğe bir gidelim. Saatlik bize ne anlatacak?
Saatlik çünkü kriter olarak önemli. Evet. Gördüğünüz gibi burada bizim kanal yapımız, ikisinin de tabanı burada. Buraya bir dönüş işlemi olacak. Artık hafta başında, yani pazartesi günü düşüşle başlayıp tepkiler artık bu hangi güne denk, çarşambalara falan denk geliyor. Çarşamba gününe kadar düşüş yönlü bir altın grafiği izleyebiliriz. Çarşamba gününden sonra artık ana periyotta yukarıya dönüş işlemi başlayacaktır. Bir önceki videomuzda zaten biz burada şu 618'i, yani 4108 civarını destek ve dönüş yeri olarak göstermiştik. Fiyat tabii ki burayı geldi, kırdı ve üzerinde tepkiler oluşturdu. Yukarı aşağılarla bu bölgeyi test etti, ortalamaları bekledi ve burayı da terk edip kırıp aşağı yönlü artık tabandan dönmek isteyecektir. Bir önceki videolarımızda zaten burayı biz destek olarak vermiştik. 4108'ler. 4108'lerin zaten şu noktadan sonra kırılımıyla ve testinden sonra tekrar yukarı yönlü yükseliş başlayacaktır. Zaten şöyle söyleyelim, hiçbir direnç sıfıra sıfır dönüş göstermez. O direnç üzerinde ve altında bir kanal yapısı oluşturur fiyat. 4108'de de zaten bunu oluşturmuş. Yukarı aşağı kanal yapımızı oluşturmuş düz yatayda ve bu kanalın kırılımıyla şurada 0.5'i görüyorsunuz. 3994 aşağı yönlü bir fake out olarak gözükecek bu. Burada artık fiyata işleme giriş yeri olarak, ana giriş yeri olarak görebiliriz. Yani ne diyoruz? Enter key'ler burası. 3885 gözüküyor. Sarkmayı da hesaba katarsak burada 3880'leri görebiliriz. Yani şuraya düştüğünde zaten fiyat bir dalgalanma yapacaktır. En son bir en alt periyotta fake'ini atıp yukarı doğru gidecektir. Burası ana periyottaki fake. Fake içinde bir fake daha arayabiliriz. Tabi buradan dönüşün yüksek hacimli olması, yani çok müşterinin, yani alıcının burada birden işleme girmesiyle en alt periyotta zaten, yani dakikalıklarda veya 5 dakikalıklarda burada fake out bekleyemeyebiliriz de, yani hızlı bir düşüş, hızlı bir çıkış da gözlemlenebilir. Evet, anlatacaklarımız altın ons hakkında Zeymeh tekniğinin bize öngördüğü, kendi tekniğimizde uygulamış olduğumuz bazı yöntemlerle, analiz yöntemleriyle fiyatı yorumlamaya çalıştık. Tabii ki bunlar hiçbir zaman al tut tavsiyesi değildir. Bunlar için lütfen yatırım danışmanınıza başvurunuz. Bu görmüş olduğunuz sadece Zeymeh tekniğinde uygulamış olduğumuz bazı yöntemlerin fiyatta bize nasıl fikirler vereceği hakkındaydı. Yani bir ders niteliğinde olabilir veya uygulamış olduğumuz stratejimizi test niteliğinde de olabilir. Evet, anlatacaklarımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.